Yabanı açtığımda içimden bir şey dedi. Tamam, hazır ol. Devrimler, köylüler, ölümüne sıkıcı konular geliyor. Ama birkaç sayfa sonra fark ettim ki bu sadece 100 yıl önceki Türkiye değil. Bu insanların bugün bile nasıl insanlar olduğunu anlatıyor. Ve bu videoda sana bunu kanıtlayacağım. Selam, ben Alim. Bugün Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban kitabından bahsedeceğiz. İlk önce kısa bir özet geçeceğim. Sonra genelde kitap hakkında neler söyleniyor ve en sonunda bu hikayenin gerçek hayatla nasıl bağlandığını konuşacağız. Bu arada kolaylık olsun diye altyazılar ve zaman kodları var. Hadi başlayalım. Ahmet Celal eski bir subay. Savaşta kolunu kaybetmiş. İstanbul'dan ayrılıp bir köye gidiyor. Bu toprakları savundum. Şimdi halkıyla birlikte yaşayacağım diyor. Sonra arkadaşını askere alıyorlar. Ahmet köyde tek başına kalıyor ve hemen hissediyor. Bu insanlar için o bir yabancı. Köyde Emine ile tanışıyor. Aralarında bir hoşlanma oluyor. Ama sonra kızı Ahmet Celal'in tanıdığı İsmail ile evlendiriyorlar. Tam bir klasik, değil mi? Sevdiğinle mi evlenmek? Hadi oradan. Sana fikrini soran mı var sanki? Köylüler kendi kurallarına göre yaşıyor. Mesela biri gizlice başkasının tarlasını sürüyor ki hasadı kapabilsin. Kimse de ayıp demiyor. Burada kurnazlık adaletten daha değerli. Bir evde çocuk doğuyor. Köy için neredeyse sıradan bir olay. Ahmet yine dışarıda. Sadece izliyor. Yine o olayların içinde değil, dışında. Köyde bir de olaylı bir çift konuşuluyor. Kadın kocasını aldatıyor, boşanıyorlar. Adam peşinden koşturuyor ama kadın onu ustaca başından atıyor. Sonra da başka biriyle evleniyor. Köylüler için bu da hayatın sıradan bir parçası. Gündelik oyunlar gibi bir şey sadece. Ahmet günlüğüne şöyle yazıyor. Burada ne utanma var ne acıma. Sadece ihtiyaçların ve bedenlerin kaba oyunu. Ahmet Celal'in kurabildiği tek gerçek bağ. Küçük çoban Hasan'la. Birlikte tepelere çıkıyorlar. Kuru ekmeği paylaşıyorlar. Günlüğüne şöyle yazıyor. Bu çocuğun gözlerinde henüz var olmayan bir Türkiye görüyorum. Köye milli mücadeleyle ilgili haberler gelmeye başlıyor. Ahmet adaletten falan bahsediyor. Ama köylülerin tek derdi şu. Biz bir şekilde hayatta kalalım yeter. Ama asıl fırtına bundan sonra kopuyor. Sonra Yunan birlikleri geliyor. Önce yiyecekleri topluyorlar. Sonra yağmalar, yangınlar, eziyetler başlıyor. Hasan'ı askerler dövüyor ve çocuk Ahmet'in kollarında can veriyor. Hasan'la ilgilenen yine gözyaşlarına boğulmuş. Kaosun içinde Ahmet Emine ile birlikte kaçmaya çalışıyor. İkisi de yaralı bir kenarda saklanıyorlar. Ve Ahmet uzun zamandır ilk kez onun dizlerinde huzur buluyor. Ama Emine'nin bacağı tutmuyor, felç olmuş. Ahmet ona günlüğünü bırakıyor ve kendisi sonsuz bir uzaklığa doğru yola çıkıyor.
Onlar onu hiç anlamadı. Okulda bize şöyle öğretiyorlar. Köylüler Ahmet Celal'i anlayamadı. Çünkü o vatanı, idealleri anlatıyordu. Onlar ise sadece günlük dertlerle ilgileniyordu. Ama aslında mesele sadece köylülerin dar görüşlü olması değil. Asıl mesele şu. Ahmet Celal bilinçli olarak hep bir gözlemci, hatta biraz da yargılayan biri olarak kaldı. Hiçbir zaman gerçekten bir komşu ya da yoldaş olmadı. Ben elimden geldiğince onu anlamaya çalıştım. Gerçekten. Ama şöyle objektif bakalım. Evde her şeyi ev sahibi kadın yapıyor. Köylülerle birlikte çalışmıyor çünkü engelli. Tamam, anlıyorum. Ama bütün gün camdan dışarı bakıp olan bitene dehşetle bakıyor sadece. Ya açık konuşayım, bu durum herkesi gererdi. Otobiyografik yönü genelde yaban bir toplumcu roman olarak anlatılır. Ama kimse şunu pek hatırlamaz. Bu kitap aslında yazarın kendisinin de bir portresi. Yakup Kadri'nin babası köklü bir aileden ama onun çocukluğuna gelindiğinde aile bitmiş. Baba da zayıf, kararsız biri haline gelmiş. Annesi ise sade okuma yazma bilmeyen çok dindar bir kadın. Yani şöyle düşün. Evde yoksulluk ve gelenekler var ama okulda Fransızca dersleri, kitaplar, bambaşka bir dünya. Ve Yakup Kadri daha çocukken şunu fark ediyor. Ben hem burada hem orada yabancıyım. Ahmet Celal dediğimiz karakter aslında yazarın da kendisi. Halkla aydınlar arasında köprü kurmak isteyen biri. Ama sonunda iki tarafa da yabancı kalan biri. Uçurum çok derin ama belki de hiç yok. Okulda bize hep şöyle anlatılıyor. Bu roman aydınlarla halk arasındaki uçurumu gösteriyor. Evet, uçurum var. Biri ekmek derdinde, diğeri idealler, yüksek değerler falan düşünüyor. Bu bildiğin Maslow'un ihtiyaçlar piramidi. Düşünsene, market yok, su evde akmıyor, internet zaten hak getire. Her gün şu ikilem var. Ya bir şeyler bulup karnını doyuracaksın ya da oturup okuma yazma öğreneceksin. Her mantıklı insan neyi seçerdi? Tabii ki önce hayatta kalmayı. Ama dur bakalım. Bir aydını al. O rahat, konforlu dünyasından çıkar ve o köye at. Kaç gün dayanır sence? Bir hafta mı? Bir ay mı? Sonunda o da herkes gibi olmaz mı? İşte sana uçurum. Hem kocaman hem de aslında hiç yok. Bu arada geçen videoda da benzer bir uçurumdan bahsetmiştik. Ama bu sefer sanat ve yaratıcılık üzerinden. Ve tam böyle kafalar biraz ısınmışken şimdi geliyoruz en ilginç ve en hafif kısma. Aydın internet yorumcusu. O zaman Ahmet elinde günlüğüyle oturuyordu. Şimdi biz elimizde telefonla oturuyoruz. Yorumlarda herkes uzman. İyi iş nasıl seçilir? Nasıl düzgün insan olunur? Hepsi biliyor. Ama iş harekete gelince kimse koltuğundan kalkmıyor. Ben farklıyım yanılgısı. Ahmet köylülerden daha iyi olduğunu düşünüyordu. Bugün biz de öyleyiz. Ben modernim, okuyorum, anlıyorum diyoruz. Ama elektriği, suyu, sıcak evi al elinden. Bir ay sonra herkes sadece karnını doyurmak için yaşamaya başlar. Özgür iradem. Sen nasıl daha iyi olur biliyor olabilirsin
Ama başkası adına yaşayamazsın. Bu arada bu işin tersi de geçerli. Senin hayatını da başkası değiştiremez. Ne düşündüğünüzü yorumlara yazın. Sizce de Ahmet Celal aslında başkalarına değil, en çok kendine mi yabancıydı? Siz ne dersiniz? Katılıyor musunuz? Yoksa ben bir yabancı olarak kitabı yanlış mı yorumladım? Haftaya yine buradayım. Bekliyorum.